Herkese merhaba. Bugün birlikte Kur'an'a bakacağız ve sadece oradaki ayetlerden yola çıkarak İsmail peygamberin portresini bir araya getireceğiz. Yani başka hiçbir kaynağa gitmiyoruz, tamamen metnin bize ne söylediğine odaklanıyoruz. Peki o zaman haydi başlayalım. Kur'an, İsmail peygamber hakkında bize tam olarak ne söylüyor? Gelin şimdi metnin kendisi bize yol göstersin ve bu resmi hep birlikte adım adım çizelim. Kur'an'ın İsmail peygamberi bizi ilk tanıttığı yer onun soyu. Yani her şeyin başlangıç noktası. Babası İbrahim ve o kutsal soy ağacı. Bakın, İbrahim suresindeki bu ayet çok çarpıcı. İsmail'in gelişi adeta ilahi bir hediye gibi anlatılıyor. Düşünsenize, İbrahim peygamberin ileri yaşlarında ettiği bir duanın ne kadar değerli bir cevabı olduğunu anlıyoruz buradan. Ve bu ayet onun oynadığı o temel rolü gözler önüne seriyor. Aradan nesiller geçiyor ama o inancın atalarından, temel direklerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Hatta metin Bakara 140 gibi ayetlerde çok ilginç bir noktaya dikkat çekiyor. Onu ve atalarını yani İbrahim'i, İshak'ı, Tevrat ve İncil gelmeden çok daha önce var olan saf bir tek tanrı inancının temsilcileri olarak tanıtıyor. Peki soyu bu kadar önemli ama İsmail'in şahsi görevi, misyonu neydi? Kur'an onun bu özel rolünü bize nasıl anlatıyor? Gelin ona bakalım. İşte bu noktada Meryem suresinin 54. ayeti devreye giriyor ve tabloyu netleştiriyor. Ayet ona iki ünvan birden veriyor. Hem Resul yani ilahi bir mesaj getiren elçi, hem de Nebi yani vahiy alan peygamber. İki rol de çok önemli. Ve şunu anlamak lazım, İsmail tek başına bir figür değil. Bakara suresi 136. ayete göre o adeta büyük bir zincirin önemli bir halkası. İbrahim'den başlayıp Musa'ya, İsa'ya kadar uzanan o peygamberler zincirinin bir parçası. Bu ne demek? Hepsi aynı temel mesajı, tek tanrı inancını taşıyor demek. Etkisi de öyle sadece kendi kavmiyle falan sınırlı değil, hayır. En'am suresinin 86. ayeti ondan Allah'ın bütün alemlere, evet bütün alemlere bir rehber, bir öncü olarak seçtiği kişilerden biri diye bahsediyor. Bu çok geniş bir tanım. Şimdi peygamberlik görevi bir yana, Kur'an'ın İsmail'in kişisel karakterine, onun liderlik özelliklerine nasıl odaklandığını görmek de çok ilginç. Metin bize aslında onun nasıl bir insan olduğunu da fısıldıyor. Ve bakın ne kadar dikkat çekici, onu peygamber olarak tanıtan ayetin aynısı, karakterinin de altını çiziyor. En temel özelliği neymiş? Sözüne sadık olması. İşte bu özellik onun bütün davranışlarının, bütün eylemlerinin de temelini oluşturuyor aslında. Bu sözüne sadık olma hali doğal olarak liderliğine de yansıyor. Meryem suresinin 55. ayeti bize somut örnekler veriyor. Halkını bir yandan namaza yani duaya yönlendirerek manevi bağları kuvvetlendiriyor, diğer yandan zekatı emrederek toplumsal dengeyi ve adaleti gözetiyor. İşte bütün bunlar yani o sağlam karakteri, o adil liderliği hepsi bir araya gelince ona Rabbinin katında çok özel bir konum kazandırıyor. Nedir o? Kendisinden hoşnut olunmuş biri olma mertebesi. Ve son olarak Kur'an, İsmail peygamberi günümüze kadar uzanan hem fiziksel hem de manevi çok büyük ve kalıcı bir mirasa bağlıyor. Bu mirasın tam merkezinde ne var dersiniz? Mekke'deki Kabe. Ama o sadece taştan bir yapı değil mi? Milyarlarca insan için manevi bir odak noktası, bir merkez. Bakara suresinin 125. ayetine göre bu görev ilahi bir anlaşmaya, bir söze dayanıyor. Allah bizzat benim evim dediği bu kutsal mekanı oraya gelecek tüm insanlar için, ibadet edecek herkes için temiz tutma görevini hem İbrahim'e hem de oğlu İsmail'e birlikte veriyor. İşte sadece Kur'an ayetlerini bir araya getirdiğimizde karşımıza çıkan portre bu. Köklerine sıkı sıkıya bağlı, görev bilinci yüksek, sözünün eri ve arkasında devasa bir miras bırakan bir İsmail peygamber. Bu resim bizi son bir düşünceyle baş başa bırakıyor aslında. Onun bu portresi günümüzde kendi anlamlı hayat yolculuğumuzu çizerken bize ne gibi ilhamlar verebilir?